Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber harika bir şerbetli tatlı olan cevizli midye baklava yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz biraz koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı suyumuzu aldık. İçerisine küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte kıvam alması için bir 15-20 dakika daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynarken biz de baklavamızın hamurunu hazırlayalım. Hamurumuz için şöyle yoğurma kabımızın içerisine 1 adet yumurtamızı alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Yarım çay kaşığı tuz, dolu dolu 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu. Ekledikten sonra harcımızı güzelce bir harmanlayalım. Ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Evet, hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 2,5 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuzu eşit bezelere bölelim. Hamurumuzu 10 eşit bezeye böldük. Şimdi üzerini şöyle bir örtüyle örtelim ve bir 10-15 dakika kadar dinlendirelim. Ardından açma işlemine geçeceğiz. Şimdi bezemizi bolca nişastaya bulayalım. Ardından altına üstüne bolca nişasta ekleyelim. Ve merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Evet, bu kadar büyüklükte yeterli. Bu şekilde devam edelim. Açtığımız hamurların aralarını bolca nişastalayarak üst üste yerleştirelim. Evet, hamurumuzun etrafındaki nişastaları temizledik. Şimdi elimizle baskı uygulayarak hamurumuzu biraz büyütelim. Elimizle biraz büyüttükten sonra da merdane ile yavaş yavaş büyütmeye devam edelim. Dikkatli bir şekilde.
Evet, hamurumuzu yeterince büyüttük. Şimdi sıkı sıkı rulo olacak şekilde saralım. Hamurumuzun şu kenar kısımlarını keserek aldık. Şöyle elimizle rulo yapıyoruz. Tamamen sıkışmasını sağlıyoruz. Ardından rulomuzu şöyle bir parmak genişliğinde kesiyoruz. Rulo olarak kesmiş olduğumuz hamurdan bir adet alıyoruz. Şöyle elimizle güçlü bir şekilde baskı uyguluyoruz. Ardından merdane yardımıyla biraz büyütüyoruz. Dikkatli bir şekilde. Bu kadar büyüklük yeterli. İçerisine biraz ceviz ekleyip kapatıyoruz. Tamamen kapadıktan sonra da şöyle elimizi alarak uç kısımlarının yapışmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Hemen bir tane daha yapalım. Yine bir adet rulomuzdan aldık. Elimizle şöyle güçlü bir şekilde baskı uyguladık. Ardından merdane yardımıyla dikkatli bir şekilde büyütüyoruz. Ve ceviz ekleyip kapatıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Midye baklavamızı tamamladık ve tepsimize yerleştirdik. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağımızı üzerine süreceğiz. Tereyağımızı da eritirken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bol bol süreceğiz. Şimdi baklavalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Midye baklavamız fırından çıktı. Şimdi altındaki yağlı kağıdı kaldıralım. Baklavamız fırından çıktıktan sonra ilk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekliyoruz. Ardından sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi veriyoruz. Şimdi tatlımızı şerbetini çekmesi için bir müddet dinlendirelim. Baklavamız çok güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi üzerini toz antep fıstığı ile süsleyelim. Şimdi baklavamızı tabağımıza alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen şöyle midye baklavamızın kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Tam kıvamında harika bir midye baklava tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.